Tufanın suları çekilmiş, dünya yeniden güneşle ısınmıştı. Nuh'un torunları dağlardan inip bereketli Şinar Ovası'na yayıldıklarında içlerinde sönmek bilmeyen bir arzu vardı. Birlik olmak ve asla unutulmamak. Ancak bu arzu kısa sürede tarihin en büyük meydan okumasına dönüştü. İnsanlık tek bir dil konuşuyor, tek bir amaca hizmet ediyordu. Ve o amaç Mezopotamya'nın kalbinde yükselmeye başladı. Babil Kulesi, gökyüzüne, bulutların ötesine, Tanrı'nın tahtına ulaşmak isteyen devasa bir tuğla yığınıydı. Bugün dillerin neden karıştığını, milletlerin neden birbirine yabancılaştığını ve Mezopotamya'nın kumları altına gömülen o devasa ziguratların sırrını aradayacağız. Tarihin ilk süper gücü Babil neden bir kaos simgesine dönüştü? Nemrut'un kibri ile gökyüzü arasındaki o büyük savaşın galibi kim oldu? Hazırsanız tarihin başladığı yeri, dillerin ve medeniyetlerin beşiği Mezopotamya'nın gizemli karanlığına dalıyoruz. Tufan sonrası insanlar toplarda yaşamaya karar verdiler. Artık göçebe değillerdi. Tuğlayı keşfetmişler, balçığı ateşte pişirmeyi öğrenmişlerdi. Bu teknolojik devrim onlara imkansızı başarabilecekleri hissini verdi. Şinar Ovası'nda bugünkü Irak toprakları toplanan bu topluluk gelip kendimize bir isim yapalım. Yoksa yeryüzüne dağılıp gideriz dediler. Bu modern şehirciliğin ve aynı zamanda toplumsal kibrin ilk adımıydı. İnsanlar birbirine kenetlendiğinde neler yapabilirdi? İşte bu sorunun cevabı göğe yükselen o ilk basamaklarda saklıydı. İnsanlık Şinar Ovası'nda toplandığında tarihin ilk teknolojik devrimini gerçekleştirdiler. Pişmiş tuğla. Artık doğanın sunduğu taşlarla yetinmiyorlar, kendi malzemelerini kendileri üretiyorlardı. Bu özgüven patlamasıyla bir karar aldılar. Haydi başı göklere erecek bir kule inşa edelim ki adımız unutulmasın. Bu sadece bir bina değil, Tanrı'nın katına bir merdiven dayama girişimiydi. Binlerce insan gece gündüz demeden devasa tuğlaları gökyüzüne doğru taşıdı. Kule yükseldikçe insanoğlunun kibri de bulutları aşıyordu. Anlatılara göre kule o kadar yükselmişti ki en üstten atılan bir tuğlanın yere düşmesi günler alıyordu. İnsanlar artık doğaya ve yaradana değil, kendi elleriyle yaptıkları bu devasa yığına tapıyorlardı. Anlatıdaki o dramatik an geldiğinde gökyüzünden bir müdahale indi. Ancak bu seferki müdahale bir tufan ya da ateş değildi. Çok daha sinsi ve kalıcı bir silahtı. Lisanların karışması. Düşünün, bir sabah uyanıyorsunuz ve yanınızdaki dostunuzun, iş arkadaşınızın, kardeşinizin söylediklerini anlamıyorsunuz. Birisi tuğla getir diyor, diğeri su mu istiyorsun diye bakıyor. Dünyanın o güne kadar sahip olduğu tek dil bir anda binlerce parçaya bölündü. Kule inşaatındaki o muazzam uyum yerini tarihin ilk büyük kaosuna bıraktı. Babel kelimesi İbranice'de karıştırmak anlamına gelir. İletişim kopunca o devasa kule projesi yarım kaldı ve insanlar kendi dillerini konuşanlarla gruplara ayrılarak yeryüzünün dört bir yanına dağıldılar. İşte bugün gördüğünüz farklı dillerin, farklı kültürlerin ve birbirine yabancı milletlerin kökeni Babil'in o yarım kalmış kule enkazında saklıdır. Babil Kulesi insanın sınırlarını aşma hırsının ve buna karşılık gelen ilahi bir sınırın en büyük anıtıdır. İnsanoğlu tek bir beden olmayı denemiş ancak kelimelerin labirentinde kaybolmuştur. Babil Kulesi'nin yükseldiği o devirde sahneye tarihin en karanlık ve en kudretli figürlerinden biri çıkar. Nemrut. O sadece bir kral değil, yeryüzünde tanrılık iddia eden, gücüyle sarhoş olmuş ilk despottur. Mezopotamya'nın kavurucu güneşinin altında halkını köleleştirerek o dev kuleyi yükselten el Nemrut'un eliydi. Nemrut'un kibri öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki yeryüzünün ona yetmediğine karar verdi. Efsanelere göre kule yükseldiğinde Nemrut en tepeye çıktı, yayını gerdi ve gökyüzüne doğru bir ok fırlattı. "Yerdekileri yendim, şimdi sıra göktekilerde" diye haykırıyordu. Anlatı o kadar çarpıcıdır ki gökyüzünden aşağıya ucu kanlı bir ok geri döner. Nemrut kazandığını sanırken aslında kendi sonunun ilk ilmeğini atmıştır. Nemrut'un karşısında ise sönmek bilmeyen bir ışık gibi duran bir figür vardı. Hazreti İbrahim. Nemrut, hayat veren de öldüren de benim diyerek tanrılık taslarken
İbrahim ona benim Rabbim güneşi doğudan getirir. Haydi sen de batıdan getir dediğinde Nemrut'un o devasa kibri bir anlık sessizliğe büründü. Bu meydan okumanın sonu tarihin en meşhur cezalarından birine, devasa bir ateşe çıktı. Ancak Nemrut'un yaktığı o ateş İbrahim için bir gül bahçesine dönerken Nemrut'un saltanatı sarsılmaya başlıyordu. İnsanlık tarihinin bu en güçlü ve en kibirli kralının sonu bir orduyla ya da bir afetle gelmedi. Kadim anlatılar Nemrut'un sonunun bir sivrisinek tarafından getirildiğini söyler. Koca bir kuleyi inşa eden, gökyüzüne savaş açan o dev adam beynine giren minicik bir canlının verdiği acıyla kendi kafasını duvarlara vurarak can verdi. Nemrut'un hikayesi Sırlar Odası'nın bize fısıldadığı en büyük derstir. En yüksek kuleleri de inşa etseniz, gökyüzüne ok da fırlatsanız hırsın sonu her zaman kaçınılmaz bir düşüştür. Babil'in o mağrur kulesi bugün sadece kumların altında sessiz bir hatıra. İnsanoğlu tek bir dil konuşmayı başaramadı. Gökyüzüne uzanan o basamaklarla dilleri karıştı ve yeryüzüne dağıldılar. Ancak bu dağılış başka bir yerde çok daha derin bir gizemin filizlenmesine neden olacaktı. Nemrut'un kibri Mezopotamya'da bir sineğe yenik düşerken batıda Nil kıyısında kendilerini yaşayan tanrı ilan eden başka bir hanedan yükseliyordu. Onlar sadece göğe ulaşmak istemiyorlardı. Onlar ölümü yenmek, yıldızlarla konuşmak ve öte dünyanın haritasını çizmek niyetindeydiler. Peki bir sonraki durağımızda bizi neler bekliyor? Binlerce yıl önce hiçbir modern teknoloji olmadan o devasa taş bloklar nasıl milimetrik bir kusursuzlukla üst üste konuldu? Piramitler sadece birer mezar mıydı? Yoksa uzayın derinliklerine mesaj gönderen devasa enerji makineleri mi? Firavunların o karanlık ve okült sırları, mumyaların binlerce yıllık uykusu ve Ölüler kitabının gizemli sayfaları, insanlık tarihinin en büyük bilmecesi olan Antik Mısır'ın kapılarını aralamaya hazır mısınız? Güneş tanrısı Ra'nın topraklarında piramitlerin gölgesinde saklanan o dehşet verici ve büyüleyici sırlar için bir sonraki bölümde Sırlar Odası'nda buluşalım. Gözlerinizi ufuktan, aklınızı gerçeklerden ayırmayın.